Merhabalar, ben Serdar. Bugün size yeni geliştirmiş olduğum Android Rhino Viewer'ı anlatacağım. Uygulama şu anda Android Market'te yayınlanmıyor. Uygulamanın dağıtımını kendi web sitemden yapıyorum. Web sitemin adı SRD System. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 tane modül var. Uygulamamız yazılım modülünün içinde. Burada 2 tane daha bölüm var. Rhino eklentisi ve Android Viewer. Bu videoda inceleyecek olduğumuz bölüm Android Viewer. Bu bir 3DM yani Rhino dosyası Viewer'ı. Rhino dosyalarını bu uygulamada açabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane sürüm var. Bir tanesi kararlı, bir tanesi beta sürümü. Kararlı sürüm testi yapılmış, denenmiş versiyondur. Güvenle indirebilirsiniz. Beta sürüm son güncellemeleri anında yayınlamak için yaptığım versiyon. Eğer son güncellemelere ulaşmak istiyorsanız beta sürümü yükleyin. Aksi halde kararlı sürümü yüklersiniz. Ben şimdi kararlı sürümü yükleyeceğim. İndiriyor. Açıyoruz. Yüklüyoruz. Açalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir kod istedi. Güvenlik kodu. Bunu dosyanın üzerinde bulabilirsiniz. Hemen dosyaya bakalım. Görmüş olduğunuz bir kod 27 41 99. Evet, şu anda etkinleşti. Şu anda kullanım hazır. Göründüğü gibi çok sade bir uygulama. Sadece şu anda Viewer işlevi açık. Yani direkt Rhino dosyalarını açabiliyorsunuz. Bir PDF okuyucusu gibi görünüyor ama PDF okuyucusu değil. Direkt Rhino gibi açıyor dosyaları. A'dan Z'ye detaylıca her kısmını görebiliyorsunuz. Kabaca anlatayım. Zaten 3 bölüm var. Dosya bölümü, görünüm bölümü ve ayarlar bölümü. Dosya bölümünde genel açma kapama ve son açtığınız dosyaların listesini görüyorsunuz. Temizle kısmından da temizleyebiliyorsunuz listeyi. Çünkü uzuyor aşağı doğru siz açtıkça. Görünüm kısmında 2 tane zoom ve arka plan rengi var. Pencere zoom'da pencere metoduyla zoom almanıza yarıyor. Tümünü sığdır dediğiniz anda çizimi ekrana sığdırıyor. Arka plan renginde ise arka plan rengini ayarlamanıza yarıyor. Bazı çizimlerde bazı renkler görünmeyebiliyor. Onun için bu ayarı koydum. İsteğinize göre değiştirirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi seçtikçe arka plan rengi değişiyor. Ayarlar kısmına gelelim. Burada 5 kısım var. Oturum açma bölümü, dil bölümü, yüklü sürüm, güncel sürümler ve sürümleri indir bölümü var. En üstteki bölümde oturumla ilgili kısım. Şu anda ziyaretçi modu aktif. Bunun bu şekilde ziyaretçi modunu bir hafta kadar kullanabilirsiniz. İzin veriyor. Oturum açmak için zaten oturum aç diyorsunuz. Kullanıcı bilgilerinizi girdikten sonra devam edebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Dil bölümü gördüğünüz gibi Türkçe, İngilizce full dil desteği var. Versiyon olarak şu anda hangi sürüm yüklediniz ve sürümün kararlı olup olmadığına bakıyor. En güncel sürümlerde şu anda sunucuda aktif olan kararlı sürüm ve beta sürümleri görebiliyorsunuz. En son ne zaman sunucuya bağlandığı burada görünüyor. Sürümleri indir kısmından da direkt siteye ulaşmanıza yarıyor. Bastığınız anda direkt web sitesi açılıyor. Hemen basalım. Şu anda açıldı. Hemen bir örnek açalım. Aç diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi şu anda Drive'a bağlıyız. Bu kısımdan her yere ulaşabiliyorsunuz. Tabletin üzerinde olsun veya bulutta olsun. Eğer oturumunuzu açarsanız buradan direkt bulut üzerinden de görebiliyorsunuz. Hemen basalım. Bu benim Drive'ım. Test için bir tane dosya yazmıştım. Gördüğünüz gibi 32 MB. Megabayt olarak çok basit bir çizim değil. Şu anda bunu tıkladığımız zaman buluttan indirecek. Gördüğünüz gibi gayet hızlı şekilde indirip açtı. Neredeyse Rhino ile aynı hızda açıyor. Hatta bazen basit çizimleri de daha hızlı açabiliyor. Weaver'ın amacı Rhino'ya sadık kalarak Rhino ayarlarında çizim açması. Ciddi bir oranda Rhino'ya uygun açıyor. Herhangi bir PDF okuyucusu değil, yani direkt Rhino'ymuş gibi açıyor aslında. Direkt Rhino nasıl açıyorsa o şekilde açıyor. Şu anda aşağı tarafa yeni bir bölüm geldi. Burada görebilecek olduğunuz gibi tüm layoutları görebiliyorsunuz ve model kısmını görebiliyorsunuz. Ayrıca dosyanın da en sağ alt tarafta yine yazıyor. Alt tarafta çok fazla layout varsa bu kısım kısalacağı için tam olarak ismi göremezseniz üzerine basaraktan da tam ismini görebiliyorsunuz. Hemen layoutlar arasında gezelim. Şu anda layoutlar arasında gayet hızlı geçiş yapıyor. Bunun bir sebebi de optimizasyondur. Bunu bayağı bir optimize etmeye çalışmıştım çünkü. Uygulama çok yüksek miktarda optimize edildi ve hızlandırıldı. Geçişler olsun, açılış hızları olsun. Şu anda A'dan Z'ye yüksek FPS'lerde gördüğünüz gibi akıcı şekilde çalışıyor ki şu anda ekran kaydı yapıyorum. O bile işlemci gücünden yemesine rağmen bayağı hızlı şekilde gidiyor. Geçmiş dosya listesini göstermek istiyorum. Direkt buradan görünüyor şu anda. İsterseniz bir de kendi havzasından çizim açalım. Bir tane daha çizim bırakmıştım şuraya. Buradan eğer kendi tabletinize yüklerseniz
Şu anda gördüğünüz gibi gayet hızlı şekilde açtı. Layout boş olduğu için bir şey göstermedi tabii ki. Şu anda bu benim test çizimlerimden bir tanesi. Hemen bakalım. Burada görebiliyorsunuz en son açılmış dosyaları. Hemen teste geri dönelim. Anında açtı. Hiçbir sıkıntı yok. Akıcılığını kaybetmeden birçok ağır çizimi açabiliyorsunuz zaten. Hafif çizimlerde hiçbir sıkıntısı yok. 100-150 megabaytlara kadar çizimlerin hepsini denedim. Açılış hızı olarak biraz yavaşlık çekebilirsiniz. Çizimleri kendi tabletinizin hafızasına indirirseniz bir tık daha hızlı açılacaktır. Uygulama bu şekilde. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız lütfen videonun altına yorum bırakın. Ben inceleyeceğim. Saygı çerçevesinde her türlü yorum ve düşüncenizi açayım. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.